Bütün günün yorgunluğuyla birlikte, bütün gün çalışmanızın dışarıdaki radyoaktif tüm partiküllerin üzerinize akmasıyla birlikte eve geldiğinizde artık sabahın getirdiği tüm enerjinizi yavaş yavaş kaybetmeye başlarsınız. Burada bu radyoaktif elementlerden soyutlanmak için ben genelde hemen ılık bir duş alarak, hatta sabunlanmadan ya da birtakım, yıkanma proseslerini oluşturmadan bir ılık duş alarak vücudumdaki, negatif enerjilerin kayıp gitmesini temin etmeye çalışırım. Bir süre sonra saat 10'ları 11'leri bulmaya başladığı zaman içimizdeki hekim serotoninin türevi olarak ürettiği melatonin hormonunun yavaş yavaş yükselmeye başlamasına neden olur. Melatonin hormonunun yükselmesiyle birlikte bu mesajla, bu hormonun salgılanmasıyla beynimizde uykuya geçiş ve dinlence süreci de başlamış olur. Aynı zamanda melatonin hormonu vücutta salgılanan tüm hormonların üzerinde inhibisyon etkisi yaparak bu sistemlerin kontrolümüzün dışında olanlar hariç olmak üzere, yani kalp atışlarımız, karaciğerimizin çalışması gibi tüm sistemleri yavaş yavaş baskılayarak sistemin uykuya geçmesini sağlamaya çalışır. Bu süreç içerisinde bir süre geçtikten sonra, yani 4-5 saatlik, 6-7 saatlik iyi bir uykudan sonra günün ağarmasıyla birlikte nasıl olur bilemem. Hatta ölümler bu saatlerde olur genellikle. Hatta doğumlar bu saatte olur genellikle. Sebebini de hiç bilememişimdir. Ama sabahın oluşmaya başlamasıyla, günün ağarmaya başlamasıyla en erken böbrek üstü bezimizde oluşan kortizol hormonu, aldosteronlar, tiroid hormonları süratle devreye girmeye başlar. Bu devreye giriş ile birlikte organizma tüm hücrelerine, tüm dokularına artık harekete geçme zamanı, uyanma zamanı mesajı vermek suretiyle organizmanın iyi ve yüksek bir enerjiyle harekete geçmesini sağlamaya çalışır. Zamanı açıklamak için takvimler icat etmişiz. Miladi takvim, hicri takvim ya da başka bir insanların ve başka grupların takvimleri. Zamanı takip etmek için önemli. Hatta yıldan yıla bir boyut atlamak için takvimler ciddi şekilde önemli ve kıymetli. Senede bir defa olan yıl değişimlerine bakarken ben bir cerrah olarak aslında organizmanın her gün bir boyut değiştirdiğini her zaman söyleyenlerdenim. Çünkü organizma gecenin saat 11-12'lerinde uykuya dalar, bütün sistem sessizleşir. Sonra sabah 4'e 5'e doğru içinizdeki o sirkadyen düzen, o içinizdeki sabahın olmasıyla birlikte içerideki hekimin emriyle birdenbire bütün hormonlar, tüm böbrek üstü bezleri çalışmaya başlar, sistem uyanmaya başlar ve o uyanışla beraber aslında herkesin sabahın 4'ünde 5'inde günün ağarmasıyla birlikte hayata hazırlanmasını, günü yaşamaya hazırlanmasını temin edecek her türlü destek, kimyasal, fizyolojik her türlü destek o aşamada verilir. Ama biz genellikle o aşamayı atlarız. Genelde de uyumalar başlar, biraz geç kalkmalar başlar. Bu geç kalkmaların başladığı süreçte bir süre sonra sizi hayata destekleyecek bir güç olarak salınan tüm kimyasallar yavaş yavaş değerlerini kaybetmeye başlar. Siz öğlene doğru uyandığınızda bütün gücünüzü azalttığınızı fark edersiniz. İşte takvimler de öyle. Her yeni yıl değişmesi de öyle. Uyandığınız zaman, yani bir başka boyuta geçtiğinizde doğal ritminiz sizi hayata hazırlamak için içinizde adeta havai fişekler patlar. Bütün coşku, bütün hormonlar sizi ayağa kaldırıp günü güçlü ve enerjik geçirmeniz için çalışmaya başlarken, eğer bunu es geçerseniz günün tortusu üzerinize çöktüğünde bir daha o gücü, o enerjiyi pek fazla kullanamazsınız. Ama doğa size bir şans vermiş.
Gelecek günün akşamında erken yatarak, gelecek günün sabahında tıpkı yeni bir yıla uyanıyormuş gibi coşku içinde, sevinçler içerisinde, umutlar içerisinde kalkmayı becerebilirseniz eğer, hayatınız daha anlamlı, daha mutlu olacak ve bu coşkulu ve eğlenceli zamanı yılda bir defa yapmak gibi bir eksikliğin sahibi olmayacaksınız. Her gün, her sabah içinizdeki hekimin sizi güne hazırlamak için başlattığı o coşkulu, o performanslı, o heyecan ve mutluluk dolu zamanı yakalamanızı ve gününüzü aydınlık, keyifli ve umut dolu geçirmenizi ve birlikte yaşamaktan mutluluk duymanızı, barış içerisinde sevgiyle dolu bir hayat geçirmenizi, düşmanlıklardan uzak kalıp başka ülkelerde ve başka alanlarda acı çeken insanların elinden tutabilecek kadar coşkulu, heyecanlı, mutlu bir hayat geçirmenizi tavsiye ederim.